Köpekler ve düğmeleri. Doktor Erdem Arslan, 78 yaşında emekli bir dil bilimciydi. İnsanların dil öğrenme süreçlerini yıllardır araştırıyordu. Artık yaşlı olsa da merakını kaybetmemişti. Son zamanlarda farklı bir konu ilgisini çekmeye başlamıştı. Acaba hayvanlar da insanların dilini kullanmayı öğrenebilir mi? Evinde Luna adında bir köpeği vardı. Luna 2 yaşındaydı ve oldukça zekiydi. Bir gün Pavlov'un köpeği hakkında bir makale okurken aklına ilginç bir fikir geldi. Acaba köpeklere düğmelere basarak insanlarla konuşmayı öğretebilir miyim? Böylece kendi evinde bir deney yapmaya karar verdi. Önce birkaç düğme satın aldı. Düğmeleri oturma odasındaki bir duvarın önüne koydu. İlk günlerde Luna'nın hiçbir şey anlamasını beklemiyordu. Önce ona sistemi öğretmesi gerekiyordu. Su düğmesine kendi sesiyle su kelimesini kaydetti. Daha sonra su kabını düğmenin yanına koydu. Luna'nın suyu bitince Erdem Bey Luna'nın onu çağırmasını bekliyordu. Luna onu çağırınca Erdem Bey düğmeye basıp hemen kaba su koyuyordu. Bu çalışmayı her gün tekrar etti. Bir hafta geçmesine rağmen Luna düğmelerle ilgilenmiyordu. Bazen düğmelerin yanından geçiyor, bazen rastgele basıyor, bazen de onları koklayıp uzaklaşıyordu. Bir sabah Luna su kabının önünde beklerken Erdem Bey biraz uzakta duruyordu. Luna su istiyordu ama Erdem Bey bunu anlamasına rağmen hemen hareket etmedi. Luna önce uzun uzun havlasa da sonunda düğmeye bastı. Düğmeden su kelimesini duydular. Erdem Bey gülümseyerek kaba su koydu. O günden sonra aynı yöntemi kullanmaya devam ettiler. Bir süre sonra Luna su istemek için düğmeye basmaya alıştı. Erdem Bey su düğmesinden sonra yemek düğmesini ekledi ve aynı yöntemle o düğmeyi de ona öğretti. Sonra oyun düğmesi geldi. Her hafta bir düğme ekliyordu. Luna için düğmeleri öğrenmek kolaylaştı. Çünkü düğmeleri kullana sistemi iyice anladı. Sonra dışarı, sevgi, uyku, erdem ve mutlu gibi birçok düğme daha ekledi Erdem Bey sisteme. Luna'nın bir yeri ağrırsa bunu söyleyebilmesi için ağrı kelimesini bile öğretti Erdem Bey Luna'ya. Sorular için ise düğmesi koydu. Luna yeni bir kelime öğrenip Erdem Bey'den aferin kelimesini duydukça kuyruğunu sallayarak odanın içinde dolaşıyordu. Bir akşam Erdem Bey çalışırken Luna önce sevgi düğmesine, sonra erdem düğmesine bastı. Erdem Bey çok şaşırdı. Çünkü Luna ilk kez ödül almak için değil, bir düşünceyi ifade etmek için düğmeleri kullanıyordu. Erdem Bey o gece heyecandan uzun süre uyuyamadı. Eğer bu deney başarılı olursa bilim dünyasında hayvanlarla ilgili birçok keşif yapabiliriz diye düşündü. Bir yıl sonra Luna'nın bebekleri oldu. En hareketli yavrunun adı Atlas'tı.
Atlas büyüdükçe annesini dikkatle izlemeye başladı. Düğmelerle çok ilgileniyordu. Erdem Bey, Atlas'a da düğmeleri öğretmeyi düşünürken çok ilginç bir şey oldu. Bir gün Luna yemek yerken Atlas yanına geldi. Oyuncağını annesine gösterdi. Sonra Luna düğmelere gidip oyun düğmesine bastı. Ardından Atlas'a baktı. Atlas birkaç saniye düşündükten sonra aynı düğmeye bastı ve oyuncakla oynamaya başladılar. Erdem Bey gözlerine inanamadı. Luna yavrusuna insanların dilini öğretmeye başlamıştı. Erdem Bey'in Atlas'a hiçbir şey öğretmesine gerek yoktu. Sonraki haftalarda bu davranış tekrar etti. Bazen Atlas bir şey istediğinde annesine gitmektense düğmeleri kullanıyordu. Mesela bir gün oyuncağını kaybetti. Önce odanın içinde dolaştı. Bulamayınca şu düğmelere bastı. Top. Nerede? Hmm? Luna ayağa kalkıp koltuğun altına doğru yürüdü. Birkaç saniye sonra topu buldu. Köpekler kendi dillerini kullanmaktansa insan dilini kullanmayı tercih ediyorlardı. Bu keşif herkesi heyecanlandırdı. Erdem Bey ilk araştırma raporlarını yayımladıktan sonra gazeteciler onun evine gelmeye başladı. Televizyon programları onu davet ediyordu. Fakat dikkat çekici başka bir değişiklik daha vardı. Atlas büyüdükçe daha fazla soru sormaya başlamıştı ve bu sorular insanların sorularından farksızdı. Örneğin bir gün pencereden yaşlı birini görünce şu düğmelere bastı. Yaşlı. Neden? Hmm? Erdem Bey buna cevap veremedi. Sorular devam etti. Neden yağmur? Hmm? Ağrı neden? Hmm? Neden beklemek? Hmm? Sorular arttıkça Atlas'ın davranışları da değişiyordu. Eskiden çok oyuncu bir köpekti ama artık uzun uzun düşünüyor gibi görünüyordu. Bazen pencerenin önünde oturarak sessizce dışarıyı izliyordu. Bir gün komşunun yaşlı köpeği öldü. Erdem Bey'in köpekleri onu çok seviyordu. Köpeklerin bu duruma alışması için onlara köpeğin ölüsünü gösterdiler. Atlas sabaha kadar hiç konuşmadı. Sabah olunca düğmelerin yanına geldi. Yavaşça bastı. Nerede? Hmm, arkadaş. Yok. Luna cevap verdi. Arkadaş, gitmek. Luna, mutlu, değil. Atlas yaşlı köpek öldü öleli gelecekle ilgili sorular soruyordu. Bir gün şöyle dedi. Erdem, yaşlı, sonra, hmm? Bu sözleri duyunca Erdem Bey ürperdi. Bu deneyi köpeklere insan dilini öğreterek onları daha iyi anlamak için yapsa da onlara daha kompleks düşünmeyi öğretmişti. Daha çok kelime kullanmak, daha derin düşünebilmek demekti. Derin düşünmek ise acıyı beraberinde getiriyordu. Keşke onlara insan dilini hiç öğretmeseydim diye düşündü ve ağlamaya başladı. Sabaha kadar uyuyamadı. Ertesi sabah Luna ve Atlas düğmelere gittiler. Luna şu düğmelere bastı. Düğme, istemek. Hayır.
Artık düğmeleri kullanmak istemiyoruz demek istiyorlardı. Erdem Bey anladı ve buna saygı duydu. Birkaç gün boyunca düğmelere hiç basmadılar. Erdem Bey de düğmeleri toplayıp çöpe attı. Köpekler düğmeleri bıraktıktan aylar sonra tekrar oyun oynamaya başladılar. Bahçede koşuyor, güneşin altında uyuyor ve birbirleriyle vakit geçiriyorlardı. Erdem Bey birkaç hafta içerisinde son raporunu yazdı. Raporun teşekkür kısmında şöyle yazıyordu: Yaşadığım sürece cevaplar bulmaya çalıştım. Bilim insanı olmamın en büyük nedeni de buydu. Ancak bu çalışmayla anladım ki mutluluk cevapları bulmakta değil, bazı soruları hiç sormamakta gizlidir. Ben 78 yaşındayken bu gerçeği bana köpeklerim öğretti. Bunun için onlara ve tüm köpeklere teşekkür ederim. Belki bir gün okurlar ama umarım okumazlar. Okumadılar. Erdem Bey'den sonraki hiçbir araştırmacı hayvanların mutsuz olmasını istemedi çünkü. Köpekler sonsuza kadar şapşal, mutlu varlıklar olarak kaldı.